Herkese merhaba. Masters Londra gerçekleşen final haftası maçlarıyla tamamlandı. Ayrıca büyük final öncesinde düzenlenen şov maçında oyunun yeni haritası Summit'te ilk kez tanıtıldı. Şimdi final haftasının sonuçlarına birlikte göz atalım. Final haftası EDG ile PRX arasındaki kazananlar finaliyle başladı. Seri 1 ile açıldı. Her iki takım da önceki komp tercihlerini korudu. Rekabet seviyesinin zirvede olduğu haritada PRX son bölümlerde üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. 22. round itibariyle maçın bitmesi beklenirken yapılan kritik bir hata karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. PRX with an increase of pace, an increase of tempo, and Jenny and Smoggy to see if they can pick up the pieces. That is devious. The something swing to set up Jing. Gliding to the side, Smoggy. 1v2, 1v2, 1v1, and the plan's still not down. Overheating potentially. Hold on. There's a world with it. All offloaded. Push forwards. Jing looks to disconnect. Pushes past, there's no blind intact for him, and the reposition could be everything. The prior damage done, it's all in Smoggy's hands. Comes down to the 1v1, but just 3 bullets remaining. He'd have to be sharp, he'd have to be on point. They've all missed the timing. And he might need a bit of luck on his side. He has the cove. That's the cove. Dead sits. And now, a bit procked, there's a bit of spam. Jing has to reveal his positioning now. He's sticking! Smoggy! Kind of stuff. Even with pressure like this, a 5v2, something and Jing are almost playing with their food at the end, and Smoggy's won a 1v3. The Harbour staying alive towards the end, but if it was a one-off, Uzatmalarda ise son sözü EDG söyledi ve 15-13'lük skorla seride 1-0 öne geçti. Fracture'da takımlar komp değişikliğine gitmedi. İlk haritadaki çekişme burada da devam etti ve kazanan yine normal sürede belirlenemedi. Uzatmalara giden haritada bu kez gülen taraf 14-12 ile PRX oldu ve seri 1-1'e geldi. Karar haritası Split'ti. Takımlar birbirini aynalayan komplarla sahneye çıktı. Bu haritada PRX oyuna çok daha sert başladı ve EDG'ye hiç şans tanımadı. Haritayı 13-6 kazanan PRX seriyi 2-1 tamamlayarak Masters Londra'nın ilk finalisti oldu. Günün ikinci karşılaşmasında Team Vitality ile Leviathan kozlarını paylaştı. Bu serinin kaybedeni turnuvaya veda edecek, kazanan ise kaybedenler finalinde EDG'nin rakibi olacaktı. Seri Vitality'nin Lotus tercihiyle başladı. Takımlar önceki komp düzenlerini korudu. Haritaya iyi başlayan Vitality olsa da Leviathan ilk geriyi 8-4 önde kapattı. Aldığı momentumu ikinci yarıda da sürdüren Leviathan haritaya 13-4 kazanmayı başardı. Split ile devam eden seride de takımlar komplarını korudu. Leviathan burada da dominant bir performans sergiledi ve haritayı yine 13-4'lük skorla aldı. Bu sonuçla Leviathan EMEA şampiyonu Heretics'in ardından EMEA ikincisi Vitality'yi de elerek yoluna devam etti ve kaybedenler finalinde EDG'nin rakibi oldu. Kaybedenler finaliyle birlikte Masters Londra'nın ilk Bow 5 serisi oynandı. Leviathan'ın seçimi olan Heaven ile başlayan seride EDG put mağlubiyeti sonrası Veyle yerine Neon tercihine yöneldi. Ancak genç Leviathan kadrosu maça müthiş bir giriş yaptı. Baştan sona kontrolü elinde tutan ekip EDG adeta haritadan silerek Heaven'ı 13-5 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Pearl'de EDG daha dirençli bir görüntü çizse de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Bu haritayı da 13-9 ile kazanan Leviathan seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin 3. haritası Split'ti. Taraftar komp düzenlerinde değişikliğe gitmedi. Leviathan'ın turnuva boyunca gösterdiği split performansı düşünüldüğünde serinin burada sona erebileceği beklentisi hakimdi. EDG bu kez rakibini daha fazla zorlamayı başarsa da sonucu değiştiremedi. 13-11 kazanan Leviathan seri 3-0 tamamlayarak büyük finalde Paper Rex'in rakibi oldu. EDG ise şampiyonluk hedefiyle çıktığı Londra macerasını 3. sırada ve $125.000 ödülle noktaladı. Masters Londra büyük finalinde Pasifik şampiyonu Paper Rex ile Amerika ikincisi Leviathan karşı karşıya geldi. PRX bugüne kadar düzenlenen tüm Masters turnuvalarına yer almayı başarmış ve sürekli zirve mücadelesi veren bir ekip olmuştu. Buna rağmen tek Masters şampiyonluğunu 2025 Toronto'da elde etmişti. Leviathan ise King etrafında kurduğu genç kadrosuyla dikkat çekiyordu. Takımda yalnızca King daha önce uluslararası tecrübe yaşamıştı. Kadronun geri kalanının ilk sezonlarında böylesine büyük bir başarıya ulaşarak finale yükselmesi takdir edilmeyi fazlasıyla hak ediyordu. PRX Upper Bracket'tan geldiği için ilk haritayı yasaklama ve ilk harita seçme hakkına sahipti. Bu doğrultuda Pearl ve Heaven'ı banlayarak Fracture'ı seçti. Fracture'da takımlar önceki komplarına sadık kaldı. Tecrübeli PRX çaylak Leviathan'ı adeta darmaduman etti ve haritayı 13-2 kazanarak finalin ilk haritasını domine etti. Büyük finalin ilk haritasında ortaya çıkan bu tek taraflı skor izleyenlere bu nasıl final dedirten türdendi. Seri Leviathan'ın turnuva boyunca namağlup olduğu split ile devam etti. Taraflar komp tercihlerini korudu. Karşılaşma dengeli başlasa da ikinci yarıda kontrolü tamamen ele alan Leviathan haritayı 13-6 kazanarak seriyi eşitledi. Böylece PRX de turnuvada Leviathan'ın split üstünlüğünü kıramamış oldu. Üçüncü harita Breeze'de PRX önceki komp ile çıkarken Leviathan turnuvada ilk
Spears maçına Vipers'ız Harbor artı Omen'lı double duelist komple çıktı. Leviathan iyi başlasa da PRX ikinci yarıda toparlandı ve haritayı 13-11 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Seri Ascent ile devam etti. İki ekip playoff'ların ilk gününde de bu haritada karşılaşmış ve PRX o maçı 13-1 gibi ezici bir skorla kazanmıştı. Buna rağmen taraftar komp tercihlerini değiştirmedi. Bu kez oyunu istediği gibi yönlendiren taraf Leviathan oldu. 13-10'luk galibiyetle seriyi 2-2'ye getiren Amerika temsilcisi seriyi son haritaya taşımayı başardı. Masters Londra'nın şampiyonluğunu Lotus haritası belirleyecekti. Taraftar yine önceki komp tercihlerine sadık kaldı. Leviathan turnuvanın ilk bölümünde Lotus'ta üst üste mağlubiyetler yaşamış olsa da komp düzenini bozmadan geliştirmeyi sürdürmüş ve sonrasında çok daha etkili sonuçlar almaya başlamıştı. Büyük finalin son haritasında da planları kusursuz işledi. İlk haritadaki ağır yenilginin adeta rövanşını alan Leviathan, milyonlarca izleyici önünde rakibini ezici bir performansla mağlup etti. Skor tabelası 13-5'i gösterdiğinde serinin kazananı belli olmuştu. Leviathan büyük final 3-2 kazanarak Masters Londra şampiyon oldu. Böylece King liderliğindeki genç kadro ilk uluslararası sezonunda tarih yazarak organizasyonun ilk Masters kupasını eve götürdü. Masters Londra şampiyonu Leviathan'ın kupa serüvenine göz atalım. Bu sezon akademiden Neon ve Blobs'un yükselmesiyle kurulan genç ve tecrübesiz kadro Stage 1'de yakaladığı 2. ligde Masters Londra'ya katılma hakkı kazandı. Series aşamasında Global ve Enerji'yi 2-1'lik skorlarla geçerek playoff'lara yükselmeyi başardı. Playoff serüveni ise hiç kolay başlamadı. İlk maçında turnuvanın en sert takımlarından PRX'e toslayan Leviathan Lower Bracket'a düştü. Ancak Lower'da rakiplerini tek tek eleyerek yeniden büyük finalde PRX karşısına çıktı ve bu sefer intikamını alarak kupayı kaldırdı. Leviathan şampiyonluk yolunda EMEA, Çin ve Pasifik şampiyonlarını biri bir saf dışı bıraktı. Turnuvada onları tek mağlup eden takım PRX olurken PRX'i de tek mağlup eden takım Leviathan oldu. Leviathan turnuva boyunca Briz'i permabanladı. Sadece finalde PRX'in tercihiyle oynadığı Briz de 13-11 mağlup oldu. Heaven ve Split'te ise hiç maç kaybetmedi. Toplamda 23 harita ve 451 round oynayan Leviathan, Masters Londra'da en uzun süre sahnede kalan takım olarak turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Londra'nın MVP ödülü ise Leviathan'ın genç yıldızı Neon'a gitti. Takım adına gösterdiği esneklikle hem rifle hem de operatör kullanırken üst düzey performans sergileyen oyuncu turnuvayı 223 ACS ortalamasıyla tamamladı. İstatistik sıralamasında 11. basamakta yer alsa da kritik anlarda ortaya koyduğu etki sayesinde MVP ödülünün sahibi oldu. Turnuva sonunda MVP bilekliği kendisine takdim edilirken yaşadığı duygusal anlar Londra'nın unutulmaz görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Turnuvanın en çok izlenen serisi 1.071.910 izleyiciyle PRX Leviathan büyük finali oldu. İkinci sırada PRX EDC serisi, üçüncü sırada ise yine PRX Leviathan serisi yer aldı. Rekabetin izleri Kankank'ın AC ile başlıyor. Molly at your feet, Jing, Jing, Jing! Very brave stuff. Gonna hand over the gun at the end of the day here, but Hunter's Fury might do enough. Potential tags damage, there it is. Kill claimed. Jenny going down, nobody with a plan, but it's just a tap to see there's an extra element that they can pull out of Paper X. Still getting information, squaring out Kankang, trying to batter his way past this one. It's in his hands here. Nobody not feeling like it's a safe place at all. The squeeze being applied. Kankang! Oh my God. Dash forwards. Went for an ace now and now with a Blade Storm out ready to slice and dice potentially, but he's hunting for at last. Straggling player. The movement. The bullets. My God! Give him an inch. The guy's a superstar with a Champs Trophy for a reason. Hasn't had the loudest tournament yet, but he's electrifying London now. What was this? That's unbelievable. I am the best! 4K plant alan oyuncuyu Satchel ile bozarak Randu takımına getiriyor. Durka, though, with 10 seconds, can do a lot. Eyes on the spike, it's leaning towards B. Durka still here, has the satchels deny. Follow up! He can deny again! That's all it took, surely! And they don't have time! Beautiful work. Pulling off the MasterCard Thrifty, and you saw there was that just almost hesitation when they were eyeing up that A site. They went for the pivot. I don't mind what Lev were trying to do, but there was always that danger. I mean, they didn't find anything. Nope. They took so long to even... Sato'dan harika filik. What on earth is he supposed to do about that? And what is that snap? Yo, okay. Büyük finalin açılış haritası muhteşem bir combo ile başladı. Invi taret kontağına sars tutuyor, Jink roket ile yok ediyor. Good luck, Lev. Do you make it out alive? It's on! 3 for Jing! They can't stop getting multi-kills! perfectly here. Like I a said, book. any team you'd expect to rotate behind that loss on the other side, and Jing. I mean, they gotta laugh it off. You have to. Let's go! Something'den kendi tarzında bir vuruş. No, they're going to be fairly light in the approach here. Blows a chance to. That's just ridiculous.
Londra'nın en yüksek ACS ortalaması sahip oyuncusu 277 ACS ile Premier oldu. Onu 254 ACS ile Dörke, 245 ACS ile Vukashu, 236 ACS ile Keiko ve 235 ACS ile Spikes'in takip etti. Premier 169 round başı hasar ortalamasıyla bu kategoride de zirvede yer aldı. Turnuvanın tek haritada en fazla skor üreten oyuncusu ise Excel'cinin oyuncusu Happy Way oldu. Oyuncu Swift Stage'de DRG karşısında Split haritasında ulaştığı 35 kill ile bu alandaki rekorun sahibi oldu. Şampiyon Leviathan'dan Spikes'in toplam 383 kill ile turnuvanın en çok kill alan oyuncusu olurken takım arkadaşı Blows 168 ACS ile asist lideri oldu. Turnuva MVP'si Neon ise 80 first kill ve 51 first eye istatistiğiyle listenin başında yer aldı. En düşük ACS'e sahip oyuncu 132 ACS ile Heretics'in IGL Boo oldu. Leviathan'ın 24 yaşındaki IGL King turnuva boyunca 6 farklı ajan kullanarak en esnek oyuncu unvanını aldı. Turnuvaya enerji mağlubiyetiyle başlayan Excel'ci sonrasında yaptığı sürpriz çıkışla Londra'yı 5-6. sırada tamamladı. Özellikle G2 karşısındaki aldığı galibiyet oldukça dikkat çekiciydi. Hayal kırıklığı yaşayan takımlar arasında ise Full Sense, Team Heretics, Enerji ve G2'yu sayabiliriz. Bu 4 takım da beklenen potansiyelin oldukça altında kaldı. Turnuvanın en çok tercih edilen ajanı Omen oldu. Reyna, Vito, ISO, Gecko, Claw ve Mix ise turnuva boyunca hiçbir maçta tercih edilmedi. En çok tercih edilen harita Lotus olurken Ascent ve Pearl en çok yasaklanan haritalar oldu. Böylece sezonun 2. Masters'ını da geride bıraktık. Vist 2026 sezonu Stage 2 turnuvalarıyla Temmuz ayında kaldığı yerden devam edecek. Peksa Bülteni'ni izlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.